hepimiz ne yaptığımızı bilmemiz lazım. Bu kadar zengin olmak zorunda değiliz. Bu kadar hırs sahibi olmak zorunda da değiliz. Biraz kendimizle hesaplaşmamız lazım. Doğaya ne salgılıyoruz, ne yapıyoruz? Yani pandemiyle bunu tam öğrenemedik. Farkına vardık ama ilke edinemedik, öğrenemedik. Peşine en güvendiğimiz, en iyi iki ülke birbirine giriverdi, bir savaş oldu. İkisi de mallarını kapattı. Biz işte o zaman ciddi paniği yaşadık. Birazcık daha önce gelebilseydim çay hazır olurdu hemen ama. Ta oraya mı gittin sen? Bak görüyor musun? Bir de hiç bakıyor mu? Çık dışarı. He? Çık. Duruşa bak. Tam teslim. Mümkünü var mı çıksın? Şimdi ne yapacak? Farklı, deli dolu, inatçı, genç bir kız talihsiz olaylar sonucu babasını kaybetmesi ve Amasya'ya gelmesi sonucunda mesleği mecburen devralmak zorunda kalıyor. Yani çiftçiliğe mecburi bir giriş yapıyor. Tabii buraya geliş nedenim toprak sevgimden dolayı değildi. Zamansız bir ölüme isyandı işin aslına bakarsanız. Neden ben daha babama doyamamışken bu kadar erken aldın götürdün, elimizden aldın? Ve bu isyanın bastırılma şekli olarak da ben kendimce babamın ölümünü kabullenmeyerek, ama bu kabullenmemenin de bir somut bir şeysi olması gerekiyordu elimde. O zaman dedim ki eğer bu çiftlik yaşarsa, bu topraklar yaşarsa, ki babamın çocukluğu birçok şeysi burada geçmiş, çok anıları olan bir yer. Eğer burası yaşarsa o zaman benim gönlümde, ruhumda, hayalimde babam da yaşamış olacak. Eğitim alan, arkeolog eğitim alan, şımarık bir genç kız hayal edin. Hiç tarımı aklının ucundan geçirmeyen birden çocuk başına bir bakıyor ki kucağında inanılmaz bir arazi ve bir çiftlik kalıyor yani. Bir kız çocuk geliyor. Ayağında asker postalları, dize kadar böyle örgülü çoraplar, ekoselerin aralarında çizgileri olan bir skoç etek. Gözünde gözlükler, sırtında sırt çantası. Yani benim kılığım, kıyafetim bile Amasya'ya aykırıydı aslında. 1970'lerden bahsediyorum, 70'lerin başı. Görevler paylaşılmış tarımda. Erkekler karar verici. Ne ekiyorum, ne biçiyorum, ne zaman ilaç atıyorum, ne zaman gübre yapıyorum, ne zaman sürüyorum gibi işlemleri yapan kadınlar da çalışıyor. Ama onlar da daha çok işte süt sağayım, gideyim çapa yapayım. Çapa yaptıktan sonra biraz soba var, sobaya odun toplayayım getireyim falan gibi belli sorumlulukları olan insanlar. Bu kadın erkek iş bölümünde Ayten Hanım 1970'lerde gelip bu işe hani sisteme çomak sokan mı dersin? Yok kardeşim benim buna itirazım var deyip aykırı bir duruş sergileyip kadınlar da bu işin karar vericisi olabilir diyen bir karakter. Her ne kadar Atatürk Avrupa'da ilk seçme ve seçim hakkını bizim kadınlarımıza vermiş olsa bile durum çok da öyle değil aslında. Düşünsene Amasya çok modern bir şehirdi.
Yani eğitim konusunda ilk sıradan olan böyle çok naif insanların olduğu, kavgayı sevmeyen, gürültüyü sevmeyen, böyle sorunlarını çözerek, konuşarak çözen insanlardır aslında. Ona rağmen de bizde Amasya'da bile kadın aslında ikinci ya da üçüncü belki dördüncü sıradadır yani. Yani şöyle bir genelleme yaparsak, buranın nüfus ortalaması 500 bin, çiftçi yoksa hiçbirimiz yok. Ben 3 dönem belediye başkanlığı yaptım, bunun içerisinde bir dönem sulama birliği başkanlığı yaptım. Bir de çok tarlası olan bir çiftçi çocuğu değilim ama çiftçiliği bilen potansiyel bir ailenin çocuğuyum. Bunların şeker oranlarına hep bakıldı mı? O zaman Ayten abla Asıl Bugün gidecek. az bir şey yapsın. Ayten abla. Buyur Ayten abla. teşekkür ederim. Bizim Sağ olun. kooperatif Teşekkürler yönetim kurulu ayrıca. üyemiz, başkan yardımcımız. Ben Ayten abla burada diye demiyorum. İyi bir çiftçimiz. Yani bir de Ayten ablanın bir özelliğini de söylemek istiyorum. Ayten abla para benim olsun isteyen bir çiftçimiz değil. Teşekkür ederim. Bir şey var. Buradaki en ihtiyarı çiftçiyim ben şöyle. Yani dolayısıyla en tecrübe öyle yani en tecrübeli çiftçiyim. Evet, ben yeni geliyorum. Gördüğüm şey şu oldu, çok kısa. Avrupa gerçekten kendini tarımda bambaşka boyuta geçirmiş ve çok yenilemiş. Susuzluğun, kuraklığın getirdiği Avrupa'da, Mısır'da muazzam bir düşüş var. Çünkü yanmış, perişan olmuş mısırları. Bazı suları kullanımını yasaklamışlar. Nerede kaldı ki biz burada Tersakan'ın suyuna aman yeter ki gelsin de sulayalım derken onlar bu hassasiyeti bile gösteriyorlar. Erkekler artık onu görünce el pençe çok saygı ve sevgiyle davranıyorlar. En ufak bir şeyde mesela konuşmaya bile herkes korkar, çekinir ki Ayten Hanım acaba bize bir şey diyecek mi diye. Acımasız bir dünya. Bu acımasız dünyada çoğu kadın şöyle yapmaya uğraşıyor. Erkek gibi davranmak istiyorlar. Hayır, sakın ha. Sakın ha. Senin naturan kadın. Sen erkek değilsin. Senin ondan üstün olduğun sezgilerin var. Niye? O zaman biz kadınlar erkeklerin dünyasında erkek gibi davranmak zorunda kalalım ki? Bizim cinsimiz, bizim yapımız daha nezaketi gerektiren bir yapı. Bırak onlar bizden nezaket alsınlar, öğrensinler. Başlı başına karakteristik özellik yani. Kadın haliyle biz yani erkek olarak bizim işlediğimiz arazinin belki 5 katı 6 katını işliyor Ayten Hanım. Ve kadın haliyle o çiftliği idare etmesi yani büyük başarı. Biz bazen kendimizden şey diyor, yılıyor sanıyor, gözümüz almıyor çalışmayı. Ama o kadın başına hem sosyal faaliyetlerini yerine getiriyor hem de tarımı yönetiyor. Babasından kalan o toprağı, o mirası daha da geliştirmek adına bu zorlu sektörde yani gecesini gündüzüne katarak gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor ve eksiltmeyerek, arttırarak, işte ne bileyim eğitimler alarak, farklı teknolojilere kendi çalışma hayatını adapte ederek olayı çok farklı bir boyuta getirmiş. Ayten Hanım buradaki çiftçilerimizin veyahut da çevresinde ulaşan, gördüğü, tanıdığı, hatta tanımasa bile kendisine ulaşan herkese bir anne şefkati, bir abla şefkati, bir kardeş şefkatiyle yaklaşıp onlara nasıl yardımcı olabilirim? Bir art niyeti olmadan, bir karı olmadan. Hani bir şey soruyorsunuz, bilmediğiniz bir şeyi kendisi bilmese bile saatlerce, günlerce araştırıp, oraya sorup, buraya sorup, öğrenip geri size dönüş yapabiliyor. Yani bunu herkes yapmaz. Ve bunu yaparken de gerçekten fark yaratıyor. Bu farkı işçiliğinde, veriminde bunu sağlıyor yani. Ayten çok yüksek verim alır. Alır. Neden? Çünkü deneyim var, bilgisi var, tecrübesi var, inanmışlığı var. Daha ötesi şu var, kadın işini severek yapıyor. Gerçekten Amasya'da sokakta geziyorken herkesin bir takdirle baktığı insan. Evet, yapmış. Yapmış bir. Yani helal olsun. Tanıyordur, tanımıyordur. Görmüştür, görmemiştir. Bilir bilmez ama ismini duymuştur. Ve şunu der: Ayten Hanım yapıyorsa iyidir.
Tarımda uğraşmak gerçekten 24 saat çalışma isteyen bir iştir. Toprağı hazırlarsınız. Sonra uygun tohum bulmaya çalışırsınız. Borçlanırsınız. Sonra o tohumu kaç gramdan ekeceğinizi etrafa sorarsınız. Nasıl yapayım diye. Toprağa tohumu kavuşturursunuz. Sonra beklersiniz. Kış gelir. Kar yağar. Baharda otlandı mı bakarsınız, gidersiniz arazinize bakarsınız, fare oynamış mı bakarsınız. Sonra onun tekrar gübresini atarsınız, tekrar ilaçlaması yaparsınız. Sonra tarlaya tekrar bakarsınız. Devamlı artık arazi her gün altın para arar gibi, defineciler gibi sürekli tohum arayıp tohum çatladı mı, çatlamadı mı, öldü mü, çatlayan hayatta mı, değil mi? Bunların kavgası, gürültüsü oluyor. Tamam, tohum da güzel çatladı ve toprağa böyle delip çıkıyor var ya, minik böyle kafalarını çıkıp böyle toplu iğne başı gibi böyle yeşil kafasını çıkarttığı an derim ki Allah'ım beni bu noktada öldür yani. Bunun zevki, bunun heyecanı, bunun keyfi, bunun tarifi yok. O öyle bir duygudur. Kendini böyle onları severken falan, onlarla konuşurken görürsün böyle. Onları öperken görürsün. Ben çok yakalıyorum. Bak yani 65, 2000 kaç? 2022. Hesap edin kaç yıl. Yani bütün bir ömrüm gitmiş. Hala da ben kendimi yeni çıkan o küçük o yeşilleri böyle severken, işte onları okşarken, bilmem ne yaparken kendimi hala yakalıyorum yani. Doymadın mı diyorum kendime. Buna doyulmuyor. En yoğun dönemimiz özellikle hasat dönemimiz. Hasat döneminde hangi tarladan hangi ürünün hangi depoya gideceğini, hangi tarlaya ne zaman girmemiz gerektiğini, yetiştirildiğimiz patatesin, o tarladaki patatesin kalitesinden tutun, depo için mi uygun yoksa fabrikaya direkt mi beslememiz gerekeceğine kadar çok detaylı bir süreç var. İşte o gelin etmek. Hasat gelin. İlk çıktığı an, doğduğu an. Bir çocuğun doğduğu an. Senin bakım sürecin o çocuğu en iyi yetiştirmeyi kendine ideal edindiğin dönem. Hasat geçici bir süre için vedalaşma. Onun için kızını gelin edip yolluyorsun gibi bir şey bana göre. Kime verdiğim önemli gelini. Onun için başında anlaşıyorum canım. Kime gideceğini biliyorum ben başında gelinin. Ben öyle çok piyasaya mal yapmıyorum. Genelde hep sözleşerek yapıyorum. Onun için damadımın kim olacağını başından biliyorum ben yani. Bizim gibi ülkelerde, çalkantısı yüksek ülkelerde, fiyatın nereye gideceğini, ne olacağını ya da girdilerin ne şekilde inip çıkacağını bilmediğin ülkelerde sözleşme yaparak üretim yapmak en büyük garanti. Bir akittir bu. Bu doğru bir iştir. Yani bir anlaşmazlık olduğunda, bir sorunun problemle karşılaştığınızda yasalarımız var. Dersin yasalarımız benim hakkım yendi. Yaptığınız akitin de doğru insanlarla olması, doğru firma olması, doğru akitler yapılması gerekir. Bu büyük bir rahatlıktır. Çok yöntem öğrenirsiniz o firmalardan. Size sadece ürünü yetiştirmeyi öğretmiyor adam. Sosyal hayatta ne yapacağınız hakkında da fikir veriyor. Ya toplulukta söz istemek nasıl olacak? Konuşmaya cesaret etmek nasıl olacak? Hakkını savunmak nasıl olacak? Bunların yöntemlerini de öğreniyorsun. Ben hep onu yaptım ve bu kadar çalkantılı bir ülkede ben o sayede ayakta kaldım. Tarım ülkesi olduğumuz hep konuşulur. Aslında burada bir çelişki içerisindeyiz. Çünkü bu insanları nasıl besleyeceğiz ve daha iyi üretim nasıl yapacağız kaygısı özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı nüfus artışıyla birlikte tarımın ve bir sürü devletin gündemine oturmuş bir konu. İktisatçılar şunu söylediler. Tarımdaki çalışan insan sayımızın yüksek olduğunu, bunun bir an önce azaltılması gerektiği söylendi. Bir gün birden büyükşehir yasalar çıkmasıyla beraber dediklerini yaptılar. Yani o %22-23'lük olan bir tarımda çalışan kesimi birden %7'ye düşürdüler. 3-5 sene sonra
Abi baktım burada o saraydaki birkaç kişi İstanbul'a gider. Ne yapıyorsunuz? Kapıcılık yapıyorum. Geldiler arazilerini sattılar ve tamamen oralı oldular. Biz zannettik ki biz tarımı dışlarsak, kaçırdığımız sanayiyi yakalayabilirsek sanayi üzerinden gelişebiliriz. Orada da şu mantık gözetildi. Canım çiftçinin üretmesi şart değil. Yurt dışında bunlar daha ucuz, biz veririz parasını alırız mantığı çok gelişti. Derken bütün köyler boşaldı. %93 bugün kentlerde yaşam oranı. Bu 95'lere 99'lara doğru gider. Yani tarım üretecek bir nüfus bulamayacağız. Artık geldiğimiz noktada çiftçinin sosyal anlamda biraz da hor görüldüğü bir şeydeyiz. Genç nesil ailesi gibi çiftçilik yapmaya devam edeceğine gidiyor bir yerde mavi yaka işe giriyor. Baba diyor ki benim yaşadığım zorluğu çocuğum yaşamasın. Düşünsenize 40 yıl bir çiftçinin bunu biliyorum demesi 40 yıl deneyimleri, tecrübesi ve siz bu 40 yıl tecrübeyi bir anda siliyorsunuz. Sanki hiçbir meslek yokmuş da çiftçi olarak hayatına devam ediyormuş. İşte sürekli toz toprak içerisindeymiş gibi. Evet, baktığımızda tarlada öyleyiz, hepimiz öyleyiz. Fakat bunun bir de perde arkası var. Yeri geldiğinde tarlada, işte hasatın başında, ekimin başında, patates toplamanın başında oluyorsun. Yeri geldiğinde takım elbiseni giyip yurt dışında bir toplantıda, bir kongrede, bir sempozyumda dinleyici veya katılımcı olarak yer alabiliyorsun. Çiftçilik aslında bilindiği gibi folklorik bir şey değil. Bilime, tekniğe dayanıyor. Yani sahada çalışan çiftçilerimizle, tedarikçilerimizle bu işi mecbur kaldığı için yapmaktan ziyade bu işi sevdikleri için, meslek olarak gördükleri için yapıyorlar. Ve kapalı değiller kesinlikle. Bütün teknolojik gelişimleri takip ediyorlar. Bizim eğitimlerimiz oluyor. Yoğun bir ilgi oluyor, katılıyorlar. Sadece ben atadan gelmiş böyle bu bildiğimi uygularım kafasında değil insanların. Yani aslında arkasında bir matematik ve bilim olan, bilinçli yapıldığında toprağı yenileyebilecek, oluşturabilecek bir sistem kurmuş oluyoruz. Gerçekten bu işte akılcı bilimci yöntemlerle bu işi yapan insanlar, arkadaşlar hem sosyal olarak hem maddi olarak böyle bildiğiniz plaz ortamını diyeyim. Üretimdi, marketingdi, bilmem neydi, şube müdürüydü, daire başkanıydı, müsteşarıydı. Bunlardan hem maddi hem manevi olarak ben daha iyi, daha prestijli bir hayat dolu yaşadığını düşünüyorum. Atılıyor. Cumka. Simüladyon. Agatela. Şu indiradan ben ekiyorum. Mesela bendeki indira bundan iyi. Bu çok çatal yapmış. Ay bunu niye ekmiş ki buraya? Görüyor musun? Şu pancar şuna göre çataklı ot sivri çıkmış, görüyor musun? Onu da var. Ya sen yaprağa bak. Bizi ilgilendiren yaprağa bak. Serkospora. Gördün mü? Ha. Ya tamam vardır da ne yapak yani Serkos? Şu bu olmayanına bakacaksın. Baksana. Hangisinde yok? Hepsinde var. Kullanılan ilaçlar. Kullanılan ilaçtaki onlar da aktifler Mısır'daki adengoyla benzer. Biri aynı birebir. Diğeri de diğer ilaç gruplarında kullanılıyor zaten. Yani belki adam... Kerneli de öyle diye verdiler. Yok. Cancağızım zamanında. Dedi ki adam bunu ek, bir daha hiç ilaçlama yok, bilmem ne yok, 15 gün, rahat 20 kafan gün. rahat. Böyle bir 15 şey gün, olabilir 20 mi Allah için? kalıcıdır. Bak şeye kadar çok iyiydi. 2 hafta öncesine kadar tertemizdi. Bir 37-38 derece bir çıktı hava, berbat etti gitti. İnsanları nasıl besleyeceğiz kaygısıyla ekosistemi bozuyoruz. Yani doğanın kendi süreçlerinin işlemesi gerektiği gibi işlemesini engellemiş oluyoruz. Ve yoğun bir şekilde sezon arkası sezon işleyerek tarım yaptığımızda topraktaki canlılığı neredeyse tamamen yok ediyoruz. Tabii sadece tarım dediğimiz zaman aklımıza sadece buğday ekmek, arpa ekmek falan gelmesin. Yağmur yağdı yağmadı var. Tam başak zamanı işte rüzgar esmedi var. Dölendi dölenmedi.
Sonra bunun dolusu afatı var. İklim var. Geldingen Ovası'ndayız. Çok büyük bir ovadan bahsediyorum. Yani 100 küsür bin, 200 bin dekar bir arazi var burada. Verimli bir arazi. Sene 2018. İnanılmaz bir görüntü. Yani gerçekten gurur verici. Allah diyoruz hani bu güzel bir verim alacak. Mahsul bereketli olacak bu sene derken bulutlar bundan daha açık. Birden yani böyle bir 5-10 dakika içinde bir karartı. Allah ne oluyoruz rüzgar derken dolu. Nasıl bir dolu? Resmen tarlayı biçiyor. İnanılmaz bir soğan kokusu. Soğan var ya, inanılmaz bir soğan kokusu. Mutfak değil burası, bütün ovadan bahsediyorum. 3-5 kişi değil, binlerce, 10 binlerce çiftçiden bahsediyorum. Gözlerinden yaş geliyor, ağlıyor. Soğanın kokusundan mı ağlıyor, yoksa kaybolan umutlarından mı ağlıyor bilemezsin. Yani baktığın zaman birden bir gün bir sel, bugün yanıyorsun, tişörtle terliyorsun, ertesi gün donuyorsun. Şu anda bunun etkilerini yaşıyoruz. İşte Birleşmiş Milletler tam da böyle bir dönemde bu acı gerçeği adeta bize haykırdı. Dedi ki ateş çağı başladı, dünya yanıyor ve de kıyamet kapıda. Şimdi olmasa da daha zor günler karşımızda. İşte bu tabiatın ve toprağın sana cevabı. Diyor ki sen beni yeterince saygılı biçimde, yeterince bana gerekli değeri vermedin. Bu toprağı sen korumadın, bu iklimi, bu doğayı, bu tabiatı, bu havayı sen gerekli şekilde kullanamadın. İşte ben diyor kendi önlemimi alırım diyor. Bir bakarsın hastalık çıkar, bir bakarsın bilmem ne böceği falan çıkar. Falanca tırtıl ayçiçek tarlalarını sardı. Bunları bağımsız mı zannediyorsun? Doğal afetler en kolay aşılacak şeylerdir. Doğal afet olduğu zaman ne yaparsın? İşte olmuş kavimler göçü diyoruz Orta Asya. Çölleştikçe batıya doğru yani yeşile doğru gidilmiş. Onu atlatmak daha kolay. Ama birbirine olan saygısızlığından ya da düzensizliğinden dolayı ortaya çıkan açlık işte savaşları getiriyor. Savaşlar da zaten bir sürü şeye sebebiyet veriyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları küresel çapta zarara yol açtı. İhraç edilen 80 milyon dolarlık sebze meyvenin tahsilatı savaşa takıldı. Tüm dünyada yankılanan bir ton gıda krizi kapıda mı? Öyle anlar gelir ki senin daha önceden kanıksadığın, bildiğin, bunları zaten bizde var, problem değil dediğin şeyler olmadığında, hava gibi, ekmeği, suyu, toprağı bulamadığında o zaman anlarsın. Ne yaptığımızı bilmemiz lazım. Bu kadar zengin olmak zorunda değiliz. Bu kadar hırs sahibi olmak zorunda da değiliz. Biraz kendimizle hesaplaşmamız lazım. Pandemiyle bunu tam öğrenemedik. Farkına vardık ama ilke edinemedik, öğrenemedik. Peşine en güvendiğimiz, en iyi ithalatı yaptığımız iki ülke birbirine giriverdi, bir savaş oldu. İkisi de mallarını kapattı. Biz işte o zaman ciddi paniği yaşadık. Araba bir kaza yapıyor. Herkes kazayı tartışıyor. Yok kardeşim. Kemer takılmamıştı. Güvenlik tepkileri yoktu. Kaza olmuş, kazayı tartışıyoruz. Şu an biz kaza yapmışız. Bu ülke tarım bir kaza yapmış. Kendimizi geç kalmış bir sorgulamanın içine sokmamız gerekiyor. Hatalar nerede yaptığımız konusunda. Tarım, insanın doğaya en büyük müdahalesi. Dolayısıyla tarımı nasıl yaptığımız gerçekten çok önemli. Hayatımızın her şeyine dokunuyor. Su kaynakları, toprak erozyonu, iklimsel değişiklikler. Yeni bir toprak gelmeyecek dünyada. Toprak alanımızı arttıramayacağız. Tarım alanlarımızı arttıramayacağız. Bunun için de geleneksel eski yöntemlerle tarımda ilerlemek mümkün değil. Sıfıra döndürüp sıfırdan başlamak değil ama önce bir onaralım, bir iyileştirelim, bir yenileyelim. Ondan sonra yavaş yavaş adım ata ata krizlerin hepsiyle mücadele edebilir ve bugün bulunduğumuzdan çok daha iyi bir noktaya gelebiliriz.
tek başımıza artık Ahmet, Ayten Hanım, bizim yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Yani eğer birlik olunmazsa, eğer bu işe hep birlikte, şirketiyle, araştırma kuruluşuyla, çiftçisiyle hep birlikte gönül vermediğimiz zaman bizim yaşama şansımız yok. O noktadayız. Ki Türkiye'de tarımda %10 bir artış olsa, %10 fazla bile demiyorum. Yani çiftçinin eğitiminde, olaya bakışında, yetiştirmesindeki işte kalitesinde, şunda bunda, bırakın kendini beslemeyi, bırakın kendi yakın coğrafyasını beslemeyi, bugün Avrupa'yı elinde tutar, avucunda tutar. İşte burada insanlar uyanmalı artık. Anam, çayın suyu kaynadı bitti ya. Ben bunu söyleyecektim size de. İnşallah bir şey olmaz. Vallahi bitmiştir. Yanmış da olabilir. Bilmiyorum. Kapalı galiba altına. Şanslıyım vallahi. Açmamışsınız değil mi? Evet, tamam.